Merhabalar, bugünkü incelememize hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden doğrudan konuya dalalım diyorum. Biliyorsunuz, dinler tarihinde şu mesele hep çok ilgimi çekmiştir. Dini metinler nasıl anlaşılıyor ve zaman içinde nasıl bambaşka amaçlara hizmet edecek şekilde dönüştürülüyor? Çok acayip bir durum bu. Bugün Kur'an'daki o en gizemli, en bilindik hikayelerden birine odaklanıyoruz. Musa ve o esrarengiz bilge kul. Hani şu gelenekte Hızır diye bildiğimiz figür. Ama bakın bu sadece eski bir hikayenin analizi değil, tamam mı? Bu anlatının yüzyıllar içinde nasıl evrildiğini, tasavvufi bir idealden çıkıp, bugün bazı kült yapıların, örgütlerin o mutlak sorgusuz itaati meşrulaştırmak için bunu nasıl bir silaha dönüştürdüğünü kaynaklarıyla adım adım konuşacağız. Yola çıkarken kafamızda şu soruyu bir netleştirelim. Neden bazı inanç gruplarında bu mutlak, hani o sorgusuz sualsiz itaat dediğimiz şey var? İnsanlar neden akıllarını, o koskoca mantıklarını, hatta en temel vicdani duygularını böyle bir kenara bırakıp bir lidere körü körüne bağlanır ki? Yani bu öyle bir anda kendiliğinden olan bir şey değil elbette. Arka planda yüzyıllar boyunca ilmek ilmek dokunmuş bir kültürel, bir metinsel altyapı var aslında. Dini anlatıların, özellikle de birazdan çok detaylı gireceğimiz bu kıssaların kitleleri manipüle etmek için nasıl kullanıldığını bir çözersek, inanın bana bu körü körüne itaatin anatomisini de bütünüyle çözmüş olacağız. O zaman birinci bölümümüzle başlayalım. Musa ve Bilge Kul. Yani Kur'an'daki o meşhur esrarengiz yolculuk. Şunu en baştan söyleyeyim, bu hikaye öyle sıradan tarihi bir olay falan değil. İnsanın bilgiyle, bir otoriteyle ve en önemlisi kendi vicdanıyla girdiği o zorlu imtihanın muazzam bir edebi sunumu. Yolculuğun aşamalarına şöyle bir bakalım. İlk başta Hazreti Musa'nın kendisine özel bir ilim verildiği söylenen bu bilge kişiyi bulduğunu görüyoruz, değil mi? Amacı ondan bir şeyler öğrenmek, o yüzden ona tabi olmak, yani peşinden gitmek istiyor. Derken yola koyuluyorlar. İlk sarsıcı olay bir gemiye bindiklerinde yaşanıyor. Bilge kişi durduk yere bindiği gemiyi deliyor. İkinci olay daha da şok edici. Yolda karşılaştıkları tamamen masum bir çocuk yine bu bilge kişi tarafından öldürülüyor. Yani bu kronolojiye bakarsanız ortada sadece fiziksel bir yolculuk yok, adım adım artan çok ciddi bir psikolojik gerilim ve devasa bir vicdani çatışma var ortada. Düşünün, yolculuğun daha en başında Musa'nın çok net ve samimi bir sözü var. Diyor ki, İnşallah benim sabırlı bir kişi olduğumu göreceksin, hiçbir konuda sana itiraz etmeyeceğim. Bakın Musa burada otoriteye ve alacağı o eğitime tam bir teslimiyet sözü veriyor, şartsız şurtsuz. Bilge kişi de onu önceden uyarıyor tabii. Hani iç yüzünü bilemediğin şeylere katlanamazsın, bana hiçbir şey sormayacaksın diye bir şart koşuyor. Anlaşma tamam, itaat başlamıştır. Peki ama soruyorum size, insanın doğasına aykırı bu itaat nereye kadar sürecek? Ve işte beklenen ilk kırılma noktası. O esrarengiz bilge kişi bindikleri gemiyi delmeye başladığında Musa verdiği o büyük sözü tutamıyor. Tutamaz da zaten çünkü vicdanı ve mantığı anında devreye giriyor. Yolcular boğulup helak olsun diye mi gemiyi deldin? Sen gerçekten çok yanlış bir iş yaptın diye çıkışıyor. Haklı olarak o an haksızlık olarak gördüğü duruma anında tepkisini koyuyor. İşin iç yüzünü, yani o meşhur ilahi hikmeti filan henüz bilmiyor tabii ama görünürde bariz bir tehlike var, haksız bir eylem var ve aklını kullanarak buna göz yummuyor. Sonra gerilim resmen zirve yapıyor. Bilge kişi o masum çocuğu öldürdüğünde takdir edersiniz ki Musa'nın tepkisi çok ama çok daha sert oluyor. Masum bir çocuğu yok yere nasıl öldürürsün? Sen gerçekten çok kötü bir iş yaptın diyor. İşte zurnanın zırt dediği yer tam da burası bence. Neden biliyor musunuz? Musa peygamber olmasına ve en baştan asla ama asla itiraz etmeyeceğim diye kesin bir söz vermiş olmasına rağmen şahit olduğu bu korkunç manzara karşısında susmuyor. Aklı, ahlakı, vicdanı otoriteye itaatin fersah fersah önüne geçiyor. Hakkı ve hakikati kavrama yetisiyle dur diyor bu eyleme ve tabii ki bu keskin itiraz o esrarengiz yolculuğunda sonunu getiriyor. Gelelim ikinci bölüme. Yıkayıcının elindeki ölü, mürşit ve mürit ilişkisi. Az önce orijinal kıssada, yani ana metinde Musa'nın haksızlık karşısında nasıl dimdik durduğunu, itiraz ettiğini hep birlikte gördük. Peki, sizce bu hikaye İslam düşünce tarihinde, özellikle de o klasik tasavvuf geleneğinde nasıl yorumlandı dersiniz? Asıl büyük kırılma, şok edici olan kısım tam burada başlıyor zaten. O otoriteyi sorgulayan vicdanlı Musa karakteri zaman içinde alınıyor ve tam zıttı bir idealin temeli yapılıyor. İnanılmaz değil mi? Tasavvuf kültürüne yerleşmiş olan o meşhur, hatta biraz da ürpertici benzetmeye bir bakalım. Gassal'in elindeki meyyit, yani yıkayıcının elindeki ölü. Necmettin Dağye, İsmail Hakkı Bursevi gibi önemli tarihi yorumcular bu Kehf suresindeki kıssayı alıp mürit-mürşit ilişkisinin tam merkezine oturtmuşlar. Onların yorumuna göre olay şu: mürit, şeyhinin eylemlerinde akla veya inanca tamamen aykırı bir şey görse bile susacak, asla kınamayacak ve benim aklım ermez diyecek.
Yani o Musa'nın diri, aktif vicdanı uçup gitmiş, yerine yıkayıcının elindeki cansız buz gibi bir beden gibi tepkisiz bir itaat ideali getirilmiş. Gerçekten inanılmaz bir dönüşüm. Yaşanan bu kırılmayı şöyle yan yana bir koyarsak tablo o kadar net ki. Bir tarafta Kur'an'ın sunduğu Musa profili var, söz vermiş bile olsa haksızlık ve kötülük karşısında aklını ve muhakemesini kullanan, otoriteye çatır çatır itiraz eden dinamik bir şahsiyet, diğer tarafta ise sonradan geleneğin inşa ettiği o mürit profili var, liderinin yaptığı şey akli veya şer'i açıdan tamamen yanlış bile olsa susan, liderini adeta hatasız gören, aklını tamamen rafa kaldıran pasif bir varlık. Kısacası bir hikaye alınıyor ve asıl mesajının tam ama tam tersi bir kültürü inşa etmek için kullanılıyor. Şimdi geçelim 3. bölüme, kıssaların ideolojik istismarı. Tarihteki bu radikal yorum farklılıkları öyle tozlu kitapların sayfalarında falan kalmadı maalesef. Modern çağda kitleleri kendi amaçları için kullanmak isteyen bazı yapıların elinde bu körü körüne itaat öğretileri çok ama çok tehlikeli bir silaha dönüştü. Kaynağımız olan Mustafa Öztürk'ün analizinde de altı çizildiği gibi aslında dini kıssalar insan içindir. Güzel ahlakı inşa etmeyi amaçlar. Öyle değil mi? Ancak bu metinler kendi tarihsel bağlamından koparılıp belli bir ideolojik süzgeçten geçirilince bir bakıyorsunuz kitleleri manipüle eden bir istismar aracına dönüşüvermiş. Peki bu istismar insan psikolojisinde nasıl bir yıkım yaratıyor? Bunu anlatmak için Cengiz Aymatov'un o çok meşhur ettiği mankurt kavramından daha iyi bir örnek düşünemiyorum doğrusu. Mankurt dediğimiz şey, bilinci bütünüyle yok edilmiş bir köledir. Kırgız efsanelerine falan baktığınızda korkunç işkencelerle kimliğini yitiren, sadece kendisinden istenileni mekanik bir şekilde yapan, efendisine adeta programlanmış bir robot gibi sadık olan bir varlık çıkar karşımıza. İşte dini metinlerin böyle çarpıtılarak kullanılmasıyla kurulan o mutlak itaat kültürünün nihai hedefi de tam olarak budur. İradesi elinden alınmış yepyeni mankurtlar üretmek. Şimdi bu konuyu biraz daha yakın tarihimize, güncel bir analize bağlayalım. Kaynak metnimizde oldukça detaylı incelenen FETÖ örneğine bakıyoruz burada. Yapılan araştırmalar çok açık. Lider konumundaki figürlerin az önce konuştuğumuz o kıssaları, menkıbeleri nasıl harmanlayıp takipçileri üzerinde nasıl mesihvari, ulaşılamaz bir otorite kurduğunu net bir şekilde raporluyor. Kaynağın aktardığına göre liderin güya ansiklopedilere ezberlediği, serçe parmağıyla gazoz kapağı açacak kadar insanüstü güçlü olduğu gibi tamamen akıl dışı, düzmece hikayeler yayılıyor. Neden? Lider bir efsane kahramanına dönüştürülürken o sırada takipçilerin zihni de bu uydurmalarla adeta felç edilsin diye. Peki sistem nasıl işliyor? Yani bu devasa itaat kültürü adım adım nasıl inşa ediliyor derseniz aslında karşımızda tıkır tıkır işleyen karanlık bir zihin kontrol reçetesi var. İlk adımda lider insanüstü, olağanüstü özelliklerle donatılıyor. Her başarısı ilahi bir güce bağlanıyor ki kimse eleştirmeye cesaret bile edemesin. Sonraki adımda akıl, mantık ve sorgulama resmen değersizleştiriliyor, hatta günah sayılıyor. Takipçilere dönüp siz çok özelsiniz, siz seçilmiş kişilersiniz denilerek sahte bir kutsiyet ve ego pompalanıyor. Ve en sonunda iş nereye varıyor biliyor musunuz? İnsanların o emek harcamadan kolayca bir şeylere inanma zaafı kullanılarak önceden paketlenmiş hazır dini düşünceler kitlelere sorgusuz sualsiz hap gibi yutturuluyor. Her şey bu kadar sistematik aslında. Evet, geldik sonuca. Musa peygamberin o gemiyi delme anında gösterdiği dirayetli, vicdani ve akli tepkiden yola çıktık. Oradan liderinin en mantıksız talebine bile yıkayıcının elindeki ölü gibi boyun eğen o mankurtlaşmış kitlelere uzanan gerçekten çok çarpıcı bir serüveni birlikte inceledik. Bu incelemeden hepimizin cebine koyması gereken en büyük ders şu bence. Metinler kendi doğal bağlamından koparıldığında ne kadar tehlikeli ve yıkıcı zihin kontrol araçlarına dönüşebiliyorlar, gördünüz mü? Bitirirken kendi içinizde derin derin düşünmenizi istediğim bir soruyla veda etmek istiyorum sizlere. Sizi daha iyi, daha kamil bir insan yapması beklenen o manevi rehberlik ile, sizi siz yapan, özgür iradenizi ve aklınızı elinizden çalan o mutlak teslimiyet arasındaki incecik çizgi sizce nerede başlar ve tam olarak nerede biter? Bir sonraki incelememizde tekrar görüşmek üzere, aklınızda ve vicdanınızda kalın,